Evet sevgili dostlarım, şimdi esasında geçtiğimiz dönemde çok fazla üstünde düşündüğüm şey var. Yani bugüne kadar birçok parça dinledik, birçok bestecinin hayatını dile getirdim. Elimden geldiğince onların programlarda sunumlarını yaptım ama e, en son geçen seneye kadar Açık Radyo'da sevgili Saulislerle Ege'den Sesleniş programında da elimden geldiği kadar aktardığım üzere bir parçada önümüzdeki dönemde söz yazarlarından yani Rebetika'ya ve Layka'ya hayat veren söz yazarlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü ismi bence hak edildiği kadar ön plana çıkmamış, parçalara hayat veren, parçalara ruh veren kişilerin tanınması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da böyle bir seri yapacağım ve bu akşam bu serinin bir ilki oluyor. Çok değerli, ta 1900 öncesi 1893 doğumlu bir özel değerden bahsediyoruz. Eftihia Papayanapulu. Bu arada Eftihiya'nın orijinal soyadı, kızlık soyadı Hacı Yorgo. Kendisi Anadolu kökenli bir müzisyen, bir öğretmen, bir şair, bir söz yazarı. Ee, Daha sonra aşık olduğu ikinci kocasının soyadını alarak Papayanapulu ismiyle devam etmiş kariyerine. Evet, çok özel dediğim gibi. Şimdi söyleyeceğim şey tabii ki benim görüşüm olmakla birlikte Yunanistan'daki ve dünyadaki otoritenin, müzik duayenlerinin söylediği çok önemli bir tespit. Bu arada sevgili Yorgit Samu'yu, Ayşe'yi görüyorum. Ayşe'cim hoş geldin. Melike'yi görüyorum. Melike hoş geldin. Merve selamlar. Reha Şekerci burada, çok mutlu oldum. Bu arada ona da bir parantez açayım. Reha hocam hoş geldiniz. Reha Şekerci'yi çoğunuz tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Özellikle 2010-2017 aralığında Facebook ağırlıklı olmak üzere, o zaman böyle canlı paylaşımlar yoktu. Hani videolar yükleyerek birbirimizle selamlaşıp bilgi paylaşımı yapıyorduk. Reha Şekerci hem İstanbul'da birlikte dans ettiğim hem onun Facebook'taki programlarını çok yakından takip ettiğim bir büyüğüm, abim diyeyim. Bu bir bayrak yarışı, kaderin bir cilvesi. Şu anda ben birazcık o kulvarda bilgi edinmeye başladım ve paylaşmaya başladım. Dolayısıyla onun şu andaki bu platformdaki mevcudiyeti beni çok mutlu etti. Sevgili Reha Şekerci ve tüm sevdiklerine sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu arada hızlı bir giriş oldu. Mina Hanım'ı görüyorum. Hoş geldiniz efendim. Evet, şimdi şunu söylemiştim Reha hocamı görmeden önce. Şu söyleyeceğim şey Yunan müziğinin önde gelen otoritelerinin söylediği bir şey. İlk ve en önemli Yunan halk şarkısı söz yazarıdır diyorlar Eftihiye için. Bunun belli sebepleri var tabii. Tabii onunla yapılan röportajda bu yoruma Eftihiya'nın verdiği cevap çok ilginç. Onu da birazdan size aktaracağım ama sırayla gidelim istiyorum. Biraz önce bahsetmeye çalıştığım gibi Eftihiya soyadı biraz uzun, Papayanapulu. Onu birazcık geri planda bırakıp Eftihiya diyeceğim müsaadenizle ilerleyen safhalarda. O da Anadolu kökenli. Tıpkı Çanakkale'li Haralambos Vasiliadis Çantas lakaplı, efendim Yannis Papaioannou Gemlikli, birçok Rebetika ve Layka parçasına hayat vermiş Anadolu kökenli müzisyenler gibi Eftihiya da onlardan biri. Kendisi 1893 Aydın doğumlu. Belli bir yaşa gelene kadar Anadolu'da eğitim alıyor. Hatta yüksek öğrenim görüyor Eftihiya. E, Yüksek eğitimini İzmir'de tamamlamış. Öğretmen olmuş. Babasını maalesef çok erken yaşta kaybetmiş ve çabucak evlendirilmiş. 18 yaşında dünya evine girmiş. Ve kendisinden 20 yaş büyük Kostis Nikolaidis ile evlendiriliyor. Hızlıca iki tane kız çocukları dünyaya geliyor. Dolayısıyla burada şöyle küçük bir parantez de açmak isterim. Birazdan zaten yorumlarda da dinleyeceğimiz Sotria Bellu'yla söz yazarı Eftihiya'nın çok paralel yaşamları var. İkisinin de kumara olan duygusu, sevgisi, ikisinin de çektiği acılar, renkli yaşamları, o dönemin standartlarına aykırı bir takım hayat tarzları.
İkisini çok paralel bir noktada birleştiriyor. Bunu da söylemek istedim bunları anlatırken. Eftihiya kendi alanında biraz önce dediğim gibi en iyilerden biri. Özellikle 50'li yıllarda unutulmaz şarkı sözlerine imza atmış. O şarkılara ruh hayat vermiş. Ünlü söz yazarının oldukça yoğun, hareketli ve macera dolu bir hayatı olmuş. Tabii bunun içinde acının yoğunluğu birazcık fazla. Kariyeri çok renkli. İçinde oyunculuk var. Biraz önce bahsettiğim gibi öğretmenlik, eğitmenlik var. Ve şiir var. İlk dönem bunlarla hayatını kazanmaya gayret etmiş. Ama 1948 sonrası söz yazarlığı ön plana çıkıyor. Tabii parantez içinde yine birçok parantez oldu bu girişte ama şunu da söylemek durumundayım. Şiirlerinin değeri ve önemi ancak ölümünden sonra ortaya çıkmış Eftihiya'nın. Bu birçok örnekte gördüğümüz gibi burada da aynı. Tabiri caizse o da ölümünden sonra kıymete binen değerlerden birisi. Biraz önce kumara olan bağımlılığından bahsettim. Hep bu bağımlılık ön plana çıkmış belli sebeplerden dolayı. Aşırı para kaybetmiş. Yazdığı birçok parçanın telif haklarını da kumar masasında kaybettiğini biliyoruz. Tabii bu 50'li yıllardaki başarısının o dönem bir arada olduğu bestecilerle çok büyük ilgisi var. Bakın sayacağım isimlere: Vasilis Çiçanis, Manolis Hiotis, Manos Hacıdakis, Apostolos Kaldaras, bunlardan sadece bazıları. Eftihiya'nın yazdığı sözlere parçalarıyla hayat veren bu kişiler o dönem çok büyük işlere imza atmışlar gerçekten. Evet, şimdi ben burada küçük bir virgül koyup biraz önce söz verdiğim üzere size bir parça dinletmek istiyorum. Bir giriş parçası. Bu arada Eftihiya'nın gençlik yıllarına ait bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bakın. Oldukça genç yaşlarda çekilmiş bir fotoğrafı. Burada daha önceki yayınlarda da bahsettiğimiz gibi yaşanan tüm zorluklara, o dönemin zor şartlarına rağmen giyimlerinden, kuşamlarından çok fazla feragat etmeyen insanlar, hepsi jilet gibi o dönem. Saçlarına, başlarına, kıyafetlerine çok önem veriyorlar. Bakın zaten bu fotoğrafta onun bir yansıması. Her türlü zorluğa rağmen o dönem kendilerine ve karşıdakilerine çok saygı duymuşlar gerçekten. Bunu da bahsetmek istedim. Şimdi gelelim dinleyeceğimiz ilk parçaya sevgili dostlar. Bu arada ben tabii bu parçanın sunumunu yaparken hemen bugün hazırladığım 3 tane liste var. Sizi bekletmemek için o listenin hemen içine giriyorum ve buluyorum. Evet. Şimdi hepinizin çok sevdiğini bildiğim bir şarkıcının, o da Anadolu kökenli, Stelios Kazantzidis'in sesinden bir parça geliyor. Dio Portes Ehi Zoi, yani hayatın 2 tane kapısı vardır isimli parçayı dinleyeceğiz. Parçanın sözleri şöyle: son gecem bu gece olacak. Beni üzen herkes, buradaysanız sesimi duyun. Bu gece bu hayata veda ediyorum ve sizi ne olursa olsun affediyorum diyor. Her şey yalan, her şey bir nefes, bir iç çekiş. Bir el bir gün bir çiçek gibi koparacak bizi. Sabah ilk kapıdan girip buraya devam edeceğiz bu hayata. Akşam olduğunda ben ikinci kapıdan çıkıp sizlere veda edeceğim diyor. İşte Eftihiya'nın farkı burada ortaya çıkıyor. Dio Portes Ehi Zoi. Bu güzel sözlere şarkıyı yapan kişi de parçayı okuyacak. Çok sevgili Stelios Kazantzidis. İkisine de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı öbür tarafa gönderelim ve gecenin, konumuzun ilk parçasını sizlerle paylaşıyorum. Yanicim hoş geldin bu arada. Ποιος είναι πικρά
έκαναν πολύ τώρα που φεύγα απ' τη ζωή. Όλους τους συγχρονάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αναβολή. Εκεί που πάω δεν περνά. Anneciğim alemsin. Άκρη και ο πόνος. Τα βάσανα και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή. Κι εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αναβολή. Γεια σου Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Sağ ol başkanım. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και μπήκα. Σεριάνισα ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό από την άλλη βγήκα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αναβολή. Evet sevgili yani çok teşekkür ederim yorumun için. Birazdan bahsedeceğim konulardan biri oydu. Gerçekten rakı masasında, kumar masasında Eftihiya'nın yaptığı birçok şarkı araklanmış tabiri caizse, ama bu pek araklanmak gibi de değil. Bacı da razı. Yani bacının çok fazla bu dünya ve dünyanın nimetleriyle bir ilişkisi yok. Şimdi birazcık ondan bahsetmek istiyorum zaten. Ne dedik? Dönemde birlikte çalıştığı bestecilerin kalitesi, isimleri tartışılmaz. Çiçernisler, Hiyotisler, Hacıdakisler, Kaldaraslar. Birazdan onların parçalarını da zaten dinleteceğim size. Bu arada sevgili kardeşim Celal geldi. Celal'cim hoş geldin, şeref verdin. Şarkı sözleriyle 1950'li yıllarda oldukça ses getirmesine rağmen birçok değerli işi de gün yüzüne çıkmamış. Yani ya değerlenmemiş veya kendi ismi dışında isimler tarafından kullanılmış, biraz önce bahsettiğimiz gibi. Fakat o da hiç şöhret ve isim olmak üzerinde durmamış açıkçası. Bir dönem sadece kumar oynamak için para kazanmış. Hatta onun kendi cümlesiyle aynen şöyle diyor ki, ben kumar oynamak için para kazanıyorum. Başka hiçbir şeyim yok. Yani hayat kısa. Bu arada 80 yaşında vefat ediyor. Kısa hayat diyoruz ama ömründe oldukça renkli bir hayatı var. Uzun yaşamış. Ama hani hayat görüşü bu minvalde. Tabii birazcık da bu sebepten dolayı yokluk içinde vefat etmiş ilerleyen yıllarda. Ama birazdan bir küçük sürprizim var. O sürprizde anlatacağımız üzere çok da renkli yaşamış hayatını. Hani burada ahlarla vahlarla çok bahsetmiyorum. Çünkü herkese nasip olmayacak bir 80 senelik yaşanmışlık var Eftihiya'nın hayatında. Şimdi biraz önce soyadından, kullandığı soyadından bahsetmiştim. Tabii çok küçük yaşta evlenmiş. İlerleyen yaşlarda yaş farkı da büyük. İlişki belli bir monotonluğa oturunca ayrılmış ilk eşinden Eftihiya. Ve
1932 yılında kalbini kazanan tek erkek olan Yorgos Papayanopoulou'yla hayatını birleştirmiş ve ömrünün sonuna kadar da 1972'ye kadar tabii bu kafayla hafif de rakı içtik. 32-72 tabii tam 40 sene, çok zor bir matematik değil. Yorgo'yla hayatını yaşamış ve torunuyla beraber. Burada tabii trajik bir konu devreye giriyor. 1960 yılında kızlarından birini maalesef acı bir şekilde kaybetmiş ve tabii yaşadığı bu büyük problem onun kumar olan tutkusunu biraz daha artırmış. İlerleyen yaşlarda ölümüne kadar torunuyla birlikte yaşamış. Tabii kocasıyla birlikte yaşarken torunu da yanlarındaymış, öyle söyleyeyim. Torununun çifte çok iyi baktığı da kayıtlarda yer alıyor. Aslında bu tür örneklerde çok sık görmediğimiz bir şey. Yani ailede genelde dağınıklık olur. Rebetiko dünyasında, Laika dünyasındaki müzisyenlerde, ama burada çok ciddi bir aile birlikteliği görüyoruz. Ve nihayet 1972 yılında, yani 79 yaşında, torununun kolları arasında hayata gözlerini yummuş. Bu arada Eftihia'nın ilk defa ismini duyan dostlar için şunu söyleyeyim. Eğer konuyla ilginiz varsa, yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında çekilen Eftihia isimli filmi internette bulabilirsiniz araştırarak. Hatta sanıyorum geçen gün Barbaros söyledi, Bein TV'de de şu anda gösterimdeymiş. Bu renkli hayatı daha detaylı anlamak için Eftihia 2019 yapımı Eftihia filmini izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi ben çok paralel hayatlar yaşadıklarını söylediğim Sotriabello ve Eftihia'nın ortak yapım bir parçasını sizlere dinlettirmek istiyorum. Bu bir video ile gelecek bu arada. Parçamızın ismi Ime Aetos Horis Phtera, yani ben kanatsız bir kartalım. Bu arada birazcık su içeyim, soluklanayım. Diyor ki, bir zamanlar kartalınki gibi kanatlarım vardı. İyi uçardım, hem de çok yüksekten uçardım. Sonra taptığım bir kişinin elleri o kanatlarımı kesti. Yükselemez oldum. Artık aşksız, neşesiz, kanatsız bir kartalım diyor Eftihia. Birazdan bu yazılan sözlerin şarkılaşmasıyla ilgili bir bilgi daha vereceğim. Onu şarkı sonrasına saklıyorum. Şimdi sizlere bu özel parçayı dinlettireyim sevgili dostlar. Parçayı seslendirecek kişi biraz önce bahsettiğim paralel hayatı yaşayan Sotriabello. Τα κόβει τα φτερά
Evet sevgili dostlarım, bu parçanın bestecisi de, daha doğrusu müziğini yapan kişi de biraz önce bahsettiğim o özel müzisyenlerden biri Manos Hacıdakis. Manos Hacıdakis de 60'lı yıllarda özellikle bu militeri askeri juntanın ön planda olduğu Yunanistan'da sıkıntılı dönemlerde Rebetiko'ya ve Laika'ya çok destek vermiş müzisyenlerin başında geliyor. Ali Bey, biraz önce mesajınızı da gördüm. Evet, o Sotirya'nın çok böyle saygılı mı diyeyim, seyircisine saygısından olacak herhalde. O oturma tarzı çok tipiktir. Bu arada biraz önceki hikayeyi, Sotirya'yı da gördükten, dinledikten sonra tekrarlamak isterim. Aynı kumar masasında çok oturmuşlukları da var yaş farklarına rağmen. Eftiye ve Sotirya Bello'nun. Evet, şimdi ben Eftihya'nın hayatıyla ilgili, onunla hayatının son dönemlerinde yapılmış röportajlardan birinde sorulan sorularla devam etmek istiyorum. Çok önemli sorular sorulmuş gerçekten. Buna da çok seviniyorum. Bu arada o önemli müzisyenlerden biriyle, Grigoris Bitsikotsis ile çekilmiş bir fotoğrafını sizle paylaşmak istiyorum. Eftihya'nın son dönemleri. Bakın burada Grigoris Bitsikotsis ile beraber çalışırken ikisinin de yüzü gülüyor. Keyifli bir anları tahmin ediyorum. Öyle görünüyor. Çok özel fotoğraflardan biri. Özel bir dönem gerçekten bu. Şimdi sorulardan biri şu, demişler ki en önemli ve ilk söz yazarı deniyor sizin için Yunan halk müziğinde. Siz buna katılıyor musunuz diyor. Eftihya hiç tereddütsüz hayır. Bence gelmiş geçmiş en büyük söz yazarı Lefteris Papadopoulos'tur diye cevap veriyor. Lefteris Papadopoulos'u hatırlayacaksınız. Daha önceki programlarda Manos Loizos parçalarını dinlettiğimde onun sözlerinin ne kadar ön planda olduğunu konuşmuştuk. Gerçekten çok özel bir söz yazarı. Tabii burada mütevazı tarafını görüyoruz Eftihya'nın, çünkü aslında jenerasyonlar farklı. Eftihya eski jenerasyon, Lefteris Papadopoulos yeni jenerasyonu temsil ediyor ama ona o kadar saygı duyuyor ki ve yaptığı işlere gerçekten taparmış. Dolayısıyla da ben değilim Lefteris'tir diye bir cevap vermiş. Arkasından da benim çok önemsediğim bir soru gelmiş. Diyorlar ki siz şarkıları dinledikten sonra mı söz yazarsınız, yoksa sözlerinizi yazıp onu bestecilere verip onların müzik yapmasını mı beklersiniz? Orada da tereddütsüz demiş ki önce söz gelir, ben duygularımı kağıda dökerim, arkasından o duygularla besteciler müziklerini yapar diye bir cevap vermiş. Bu benim gerçekten bu hafta içinde çok heyecanlandığım bir cevap oldu. Neden derseniz şöyle, bu konuyla ne kadar ilgili olduğumu devamlı takip eden dostlar biliyor. Devamlı öğreniyoruz, devamlı okuyoruz. Ben özellikle Türkiye'de şunu çok duydum. Yani sözlerini anlamasak bile Yunan müziğine inanılmaz bir ilgi duyuyorum. O duyguyu yaşıyorum. Kederi de, sevinci de bu şarkılarla yaşıyorum diyen çok arkadaşım var. Ben de hep bunu araştırıyordum. Şimdi bu cevabı duyduktan sonra o aklıma yattı. Yani söz yazılıyor, o söz bir duyguya binaen yazılıyor ve arkasından o sözler için müzik yapılıyor. Dolayısıyla o sözleri anlayıp anlamamak bir yere kadar önemli ama o müzikteki duygu zaten size geçmiş oluyor. Bu sadece Yunan müziği için değil, bütün dünya müzikleri için geçerli bir şey, söylememe gerek yok. O yüzden ben de şöyle bir puf yaparlar ya, aydınlandım açık söylemek gerekirse bu hafta bu cevap üzerine. Şimdi çok fazla ukalalık yapmayayım. 3. parçamıza geçelim. Çünkü size dinletmek istediğim gerçekten birçok parçası var. Evet, şimdi birazcık şöyle hatırladığımız türden bir yeni jenerasyon 60'lardan 70'lerden gelen bir parça. Stamatis Kokotas. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz önemli şarkıcının sesinden gelecek bir Apostolos Kaldaras bestesi. Parçanın ismi Oniro Apatilo. Yani sözler şöyle, Eftihya'nın yine duygulu sözleriyle: aldatıcı bir rüya ile başladı seninle olan ilişkimiz. Yalnız sen ve ben. Fakat yolun ortasına geldiğimizde gökyüzünde bizim için parıldayan
altından yapılmış yıldızlar birer birer sönmeye başladılar ve kıskananlar bu aşkı bize çok gördüler diyor. Yani gökyüzünde bizim için parlayan altın yıldızlar birer birer söndüler. Tabii bunlar benim nacizane anladığım kadarıyla yaptığım çeviriler. Bunu Yunanca bilenler Yunancasından dinlediğinde çok daha etkilenecektir diye düşünüyorum. Ama en azından size bir fikir vermesi açısından, benim gibi Yunanca'ya çok hakim olmayan dostlar açısından bir fayda sağlayacaktır deyip Oniro Apatilo isimli parçayı Stamatis Kokotas'ın muhteşem yorumuyla dinletiyorum size. Gel Apame. Eleni çok teşekkür ederim, var ol. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο Yasu μας. etti ya. Και στου δρόμου τα μισά σβήσαν τα άστρα τα χρυσά, ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιφτο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ, σαν πλοίο που να βάγισε, σαν ουφαρό που μ' στις λίμνης μέσα το θολό νερό, σαν πλοίο που να βάγισε, σαν ουφαρό που μ' στις λίμνης μέσα το θολό νερό. Yasu Duygucuğum. Ne mutlu, ne mutlu. Με ελπίδες λιγόστες, έστω και απατηλές, να γυρίσεις περιμένω. Murat Kalkanlı, çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Var olun. Ne mutlu bunları duymak, çok güzel bir iş. Sağ olun. Το όνειρό μου το τρέλο, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιχτο νερό, Sevgili Gülay, sevgili Zeliha Hanım, selamlar. Hoş geldiniz. προτού να τη χαρώ, σαν πλοίο που να βάγισε, σαν ουφαρό που μ' στις λίμνης μέσα το θολό νερό, σαν πλοίο που να βάγισε, σαν ουφαρό που μ' στις λίμνης Yasu μέσα Yeya. το θολό. Karosiptes ya Yasu. Şimdi sizlerle sohbetleşirken böyle güzel güzel aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bunu Rosa Eskenazi programında da yaşadığımı hatırlıyorum. Yani ne bileyim 1893'te doğmuş bir söz yazarın hayatını dijital ortamda birden fazla ülkeden katılımcıyla kalp kalbe dinliyoruz, paylaşıyoruz, şarkıları dinliyoruz. Yani o dönemde bu kişileri bunları söyleseler acaba onlar ne derlerdi, ne düşünürlerdi? Şu ortamı 100 sene sonra hayal edebilirler miydi? Buna çok seviniyorum. Açıkçası biraz da yapmaya çalıştığım şey bu galiba. Yani elimden geldiği kadar bu kayıtları tutup işte Rebetika Arkanaki YouTube kanalında bunları arşivleyip yarın bir gün Eftihyan'ın dediği gibi biz de gelip geçtiğimizde
en azından bunları araştıran, bu işleri ortaya koyan birileri vardı, bu keyfi alıyorlardı dedirtmek en büyük hayalim. Şimdi inşallah FT'ye de bu akşam yukarıdan bizi hissediyordur. Bütün o dönem çalıştığı dostlarıyla birlikte. Bu hissiyat gerçekten bana bütün enerjiyi, bütün motivasyonu veren bunlardır. Onun dışında dediğim gibi gerisi çok aslında hani özel şeyler değil. Merakla ilgili, tutkuyla ilgili diyelim. Evet, şimdi FT'ye o bahsettiğim röportajda sorulan sorulardan biriyle daha devam ediyorum. Demiş ki şarkıcıyı en çok ön plana çıkaran görünüşü müdür, performansı mıdır yoksa şarkı mıdır demiş. Orada da yine çok net bir cevap var. Kesinlikle şarkılardır demiş. Ve birazdan ben size bir örneğini dinleteceğim. Onun parçalarını, yazdığı parçaları seslendiren Vicky Mosolio, dönemin önemli şarkıcısı, çok güzel seslendirmiş onun parçalarını. Ama diyor ki FT'ye mesela Vicky harcanan yeteneklerden biri oldu. Ona her daim doğru şarkılar verilmedi. Doğru şarkılar verilseydi Vicky Mosolio çok başka yerlerde olurdu ve bunun birçok örneği var diye bir cevap vermiş. Bu da onun ne kadar zeki, kıvrak bir zekaya sahip olduğunu gösteriyor açıkçası. Çok keyif aldığım cevaplardan biriydi. En son şunu söyleyeceğim. Demişler ki size özel yapan nedir? Sizin farklılığınız nedir? O da demiş ki hiç özel bir şey yok. Sadece samimiyim, doğalım ve gerçeğim. Hayatı istediğim gibi yaşıyorum. Bir farkım varsa budur diye noktalamış röportajı. Evet sevgili dostlarım, FT'ye böylesine özel, renkli bir kişilik, bize nefis parçalar bırakmış. Ben dün ve bugün bu parçaları açıkçası seçmekte çok güçlük yaşadım. Çünkü yüzlerce parça var. Her birinin duygusu ayrı ayrı. Ama tabii bu kısacık yayında bunların hepsini belli bir kurgu içinde haliyle yayınlamak mümkün değil. Şimdi ben bunun parçaların içinden en çok etkilendiğim müziklerden biriyle devam etmek istiyorum. Ama bu parçayı size dinletmeden ve sözlerini size okumadan önce sanıyorum sevgili Ayşe burada Yorgit Samu. Eğer buradaysan bana şöyle bir işaret yaparsan çok mutlu olurum. Çünkü senin de duymanı arzu ediyorum bu kısmını. Ayşe geçen aylarda Eftihiya filmini, biraz önce bahsettiğimiz Eftihiya filmini izledikten sonra bilgi dağarcığındaki bilgilerle de o filmi harmanlayarak 2 kelam etmiş, yazı yazmış ve Instagram'da paylaşmış. Beni o çok etkiledi açıkçası. Bugün ondan irtibata geçip izin aldım. Her ne kadar onun yaptığı şekilde o güzellikte okuyamasam da elimden geldiği kadar o duyguyu vermeye çalışacağım. Çünkü FT'nin hayatını 1-2 satırla bu kadar güzel özetleyebilen çok nadir yeteneklerden, Mavi Tayfa'nın özel renklerinden biri Ayşe. Yorgit Samu inşallah buradadır. Buradaysa hakikaten onu da duymasını arzu ederim ve ona teşekkür ediyorum. Benim bugünkü programıma da bu manada çok büyük bir katkı yapmış oldu. Ve biraz sonra dinleyeceğimiz parçayı da onun bu güzel yazısının bir devamı olarak çalmak istiyorum. Evet, şimdi mesajları kontrol ediyorum. Biraz önce Ayşe'yi gördüm, sanıyorum buradadır. Olmadı, bağlandığı zaman da evet, Ali Dokur kelimelerin kraliçesi yazmış. Gerçekten doğru bir tanımlama. Evet, Ayşe'cim şöyle diyor. Yazının başlığı kırık bağlamaların yarı ıslak gözyaşları. Eftihiya bir tiyatro sahnesinde yaşamış gibi. Renkler bir sorgu ışığı gölgesinde. Aşık etmiş onu yaşlı bir adamla evliyken bir polise. Yazma tutkusu ve dudak ucunda vazgeçemediği sigarası. Acıyı fakir bir genişlikte yaşamış her Mart ayı. Eftihiya paranın düşmanı, hayatın anlamsızlığına teslim. Yarım kalmışlıkların hayal kırıklığı. Fakir gövdesinde güçlü duyguları, Eftihiya hissetmekten başka bir bütüne dokunamamışlıkları.
Dışlanmış hayatların yol arkadaşı, yüreğini döneme satmamış bir halk kahramanı, dudağının ucu yanık bir izmarit meraklısı. Büyük sözler yazan küçük hayat savaşçısı. Duygusu ana kazınmış buruşuk not kağıtları, Eftihiya, hayat bir kumarın şarkısı. Kaybetsen de kazansan da kaderine yenik alın yazıları. Hayata kazınan hissetmeye sarılı nefes aralıkları. Ayşe'cim yüreğine, kalemine sağlık. Gerçekten Eftihiya bu kadar güzel anlatılırdı Türkçe. Tekrar kırık bağlamaların yarı ıslak gözyaşları başlıklı bu yazın için sana teşekkür ediyorum. Şimdi çalacağım parça da onun bir devamı olsun ki bu duygu yoğunluğu artsın diye düşündüm. Parça 1-2 sene önce bir araya geldiğimizde İstanbul'da benim de keyifle Zebekiko yaptığım parçalardan biri Mu Spassane Tom Baglama. Dün akşam bağlamamı kırmışlar isimli parça. Müzik Apostolos Kaldaras, söz yazarı haliyle Eftihiya Papayanapolu. Diyor ki beni anlayan, acımı dindiren tek şey benim bağlamamdı. Şerefsizler dün akşam o bağlamamı kırmışlar ve öylece bırakmışlar. Bana sadece telleri kalmış. Şu anda ona bakıyor ve onun acısıyla yaşıyorum diyor. Şimdi bu özel parçanın izleyeceğimiz videosunda ön tarafta göreceğiniz bağlama o kırılmış bağlama ve etrafındaki sahnede o bağlamanın cenaze töreni gibi kurgulanmış. Zaten izlediğinizde o duyguyu verecek. Çok etkili bir video olduğunu düşünüyorum. Daha önceki programlarda yayınlamıştım ama Eftihiya olunca konu, onun bu parçasını tekrar çalmamız gerekiyordu. Ümit ediyorum keyifle dinleyeceksiniz. Drigi, 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 move
διώχνε τον πόνο. Τρίγει, τρίγει και κυλούσε η παλιό ζωή. Με τις γλυκές του τις παινιές μου γιατρεύε πολλές πληγές. Τώρα στο έρημο τσακλί αυτός θα με παρηγορεί. Τρίγει, 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 μου διώχνε τον πόνο. Τρίγει, τρίγει και κυλούσε η παλιό ζωή. Τρίγει, 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 μου διώχνε τον πόνο. Τρίγει, τρίγει και κυλούσε η παλιό ζωή. Evet, gerçekten beni çok mutlu eden bir okazyon oldu bu akşam bu. Çünkü hayat hikayesini özetlemeye çalıştığım FTH hakkında yine Mavi Tayfa'nın önemli, değerli söz yazarı Ayşe'nin yazdığı satırları buradan canlı yayında okumayı çalışmak benim için çok mutluluk verici ve bu parça çok daha büyük anlam kazandı diye düşünüyorum. Evet, şimdi zamanlamayı doğru yaptığım gibi görünüyor. İlk saati doldurmadan önce bir parça daha sizlerle paylaşacağım. O parçayı dinlemeden önce yine küçük bir sürprizim var. 41 saniyelik bir sürpriz. O sürprizin arkasından da dinleyeceğimiz son parçanın sözlerini okuyacağım. Şimdi biraz önce size ölümünden önce yapılan son röportajdan soru cevapları aktarmıştım. Şimdi izleyeceğiniz videoda Eftihia'nın halkın karşısında sahnelerde en son göründüğü gecenin bir kaydı. Orada yazdığı parçalardan birinin sözlerini okuyor. Hatta ben onu şimdiden size söyleyeyim ki dinlerken bir parça daha, hani Yunanca'ya dediğim gibi çok hakim olmayanlar için anlamı fazla olsun. Parçamızın adı Kapyo Treno ta Perazi, yani bir tren geçecek isimli parça. Beste Stavros Xarhakos, müzik yani, ve sözler haliyle FTH'ye ait. Şimdi parçanın sözleri şöyle. Neden sevgili dostum? Neden şu kısa ömründe bir kere bile düşünmedin? Hayatın tadını çıkarmak yerine ağlayıp üzülüyorsun. Daha iyi yaşayamaz mıydım ben bu hayatı diye neden daha önce düşünmedin? Bu kadar insan nereye göçtü zannediyorsun? Genci var, yaşlısı var. Bir gün sen de gideceksin. Bir tren geçecek hayatımızdan, hem de hızlıca. Biz ise elimizde bir bavul. O trenin hangi istasyondan kalktığını bile bilmiyoruz diyor. Evet, dinleyeceğimiz bu parçanın sözlerini okuduğu ve halkın karşısında son defa göründüğü küçük videoyu sizle paylaşayım. Arkasından parçayı dinleyip ilk saati tamamlayalım sevgili dostlar. Size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsmini zikredemediğim dostlarım, müthiş bir katılım. Bu hazırlığa değdi. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Yani bu heyecanları içimde yaşamak okey ama böyle güzel dostlarla beraber bunu ete kemiğe büründürmek, tarifi benim için çok zor ama çok mutlu eden bir şey. Bunu bilmenizi isterim. İyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi söz Eftihia'nın. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ δεν φιλοσόφησες ποτέ στη σύντομη ζωή σου? Παρακλαις και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλάς. Εκεί που πήγαν τόσοι άλλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, κάποτε και εσύ θα πας. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ να τη θολώνεις τη ζωή με το πικρό σου κλάμα? Κάποιο τρένο θα περάσει από τη ζωή μας βεστικό, τη βαλίτσα μας στο χέρι και ο Θεός μοναχα ξέρει που θα κάνουμε σταθμό. Αυτά έχω να σας πω. Ας
ας μην κουράζουμε, δεν μπορώ περισσότερο. Evet, 70'li yaşlarının sonunda son kere göründüğü anları izledik ve Bir Tren Geçecek isimli parçayı sizlerle paylaşıyorum ve gecenin ilk saatini tamamlıyoruz. Arkasından 10 dakikalık bir ara, ikinci saatte benim after party dediğim Rebetika Arkanaki'nin bu gece için seçtiği şarkılarla gecemize devam edeceğiz. Yorgun olanlar olabilir ama birazcık daha enerjiniz yetecekse ikinci bölümde de kalmanızı tavsiye ederim. Çok güzel parçalarımız var. Görüşmek üzere. Vicky Mosoliu'dan geliyor bu arada. Onun sesiyle dinliyoruz parçayı. Γιατί βρε δεν φιλοσοφήσες ποτέ στη σύντομη ζωή σου. Παρακλές και μαραζώνεις και το κέφι σου χαλάς κι που πήγαν τόσοι άλλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι. Kemal Güller, çok teşekkür ederim mesajınız için. Sevgilerimi gönderiyorum. Var olun. Κάποτε κι εσύ θα πας που πήγαν τόσοι άνθρωποι που κλάψαν κι αγαπήσαν, που πήγανε τόσες καρδιές που τόσο αγαπηθείς. Sevgili Sinan Dirlik, merhabalar. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize. İyi ki buradasınız. Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ να τη θολώνεις τη ζωή με το πικρό σου. Eyvallah Musa abim, var ol. Κάποιο τρένο θα περάσει στη ζωή μας βιαστικό, τη βαλίτσα μας στο χέρι. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Κι Var ο olun. Θεός μονάχα ξέρει που θα κάνουμε σταθμό, που πήγαν τόσοι άνθρωποι που κλάψανε κι αγαπήσαν, που πήγαν Radyo Burcu'da selamlar. Sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki buradasınız. Var olun. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Evet, alıp bir yerlere götürüyor. Müthiş parçalar, müthiş işler gerçekten. Sevgili dostlarım, bu büyüleyici, kendi adıma çok keyif aldığım, heyecanımın doruk yaptığı ilk saat için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi müsaade ederseniz bir kadeh rakı koyacağım. Makyajımı tazeleyeceğim. 10 dakika bir ara rica ediyorum. Arkasından bu gece için seçtiğim özel parçalarla
gecemize devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere sevgilerimle.